Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Diablo 4 sezon 4'ün içerikleri hakkında konuşacağız arkadaşlar. Ne gelecek, ne gidecek daha detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Önceki videomda zaten gelecek olan şeyleri söyledim. Şimdi biraz daha detayına ineceğiz. Ve ne olacak, neler olacak, neler yaşayacağız hepsini göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle sezon 3 önceden 14 Nisan'da bitiyordu. Artık 14 Mayıs'ta bitecek sezon 3. Bir ay uzattılar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Diyelim devam edelim. Şimdi arkadaşlar uzattılar bir ay. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir durum var. PTR diye bir şey var. Yani adamlar diyor ki siz sezon 4 gelmeden sezon 4'teki gelecek özellikleri, şeyleri deneyin, tecrübe edinin ve bize geri dönüş yapın. Biz de ona göre işte sezon 4'ü daha iyi hale getirelim diye söylüyorlar. Ve bu 2 Nisan ile 9 Nisan arası açık olacak arkadaşlar. Ve oyuna girebileceksiniz. Yani sezon 4'ün PTR'sine girebileceksiniz ve deneme şansınız olacak. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada ben yan tarafa not aldım. Ondan dolayı biraz gözüm yana gidebilir. Ekstradan şimdi diyeceksiniz abi 2 Nisan'la 9 Nisan arası bir haftada nasıl şarkı asılır, nasıl bakılır? İşte ne yapılır diyeceksiniz. Hemen cevaplıyorum. Bunlar işte glifleriniz, ondan sonra lilitleriniz, seviyeniz, paranız vesaire hepsi daha kolaylaştırılmış. Direkt hepsi size verilmiş bir şekilde olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şurası. Şöyle bak. Skill puanlarınız, paragonlarınız, gliflerinizin hepsi açık olacak. O tarz bir işte düşen itemler daha çok düşme orası. 2 kat daha çok düşme olasılığı olacak. O tarz bir şeyler veriyorlar arkadaşlar. Siz daha hızlı yapın diye. Yani sezon 4 için şu anlık başlangıç böyle ve 2 Nisan'la 9 Nisan arası bir deneriz, beraber bakarız, yorumlarız. Göreceğiz bakalım. Bence güzel. Çünkü ben daha detaylı dinledim videoyu. Gerçekten özellikle şu dipit muhabbeti bayağı iyi. Oraya da geleceğiz. Şimdi ekstradan efsanevi itemler trade olacak arkadaşlar. Yani efsanevi itemler derken kırmızı itemler eskiden trade yapamıyorduk ya onlar trade olacakmış. Yani haberiniz olsun. Bunu yayından biri söyledi biraz baktım. Böyle bir şey var haberiniz olsun. Belki bu konuda biraz tereddüdüm onu söyleyeyim. Olmayabilir ama var muhtemelen bunu söyleyeyim. Sonra bana demeyin. Kızmayın yani. Neyse. Şimdi Dünya Kademesi 3 ile Dünya Kademesi 4'ün arasında zaten bir item farklılıkları vardı. Onu da ekstradan Dünya Kademesi 3'te direkt kutsal eşyalar düşüyor. Dünya Kademesi 4'te ise şey olacak böyle daha iyi, daha nasıl diyeyim? Ataların lütfu diyorlar, öyle çeviriyorlar. Yani daha legendary itemler düşecek. Haberiniz olsun. Bu şekilde şuradan da görebilirsiniz zaten. Bu şekilde açıklayabilirim sizlere. Ekstradan en büyük değişikliklerden biri skill'lerimiz. Bunu zaten önceki videomda söyledim. Buna fazla değinmeyeceğim. Bu yani basit. 3 3 skill'e ya skill demeyeyim de 3 özelliğe düşürmüşler itemi. Oranlar yükseltmişler. Olay bu. Yani bunu getirmişler. Hani bunun ekstraları ileride var. Onları açıklayacağım. Yani olay bu. 3 özelliğe düşürüp orandan yükseltmişler. Olay bu arkadaşlar. Yani bu kadar. Başka ekstra bir şey yok. Ekstradan şurada şuraya geleyim. Burada legendary itemlerimizi kırdığımız zaman adam kıracak şimdi demirciden. Kırdığımız zaman aşağısındaki aspektlerimiz burada bir sayfa var. Buraya geliyor. Buradaki aspektler 16'da 16 olursa size full oran bir aspekt alıyorsunuz burada arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bunu da geçin. Burada da ekstra bir şey yok. Sonra burada dördüncü ve beşinci efsunu attığımız parşömenler var arkadaşlar. Bunu şöyle söyleyeyim. Şimdi burada kaç efsun var? 4 efsun var. Bu 4 efsunu
Siz item attığınız zaman bu 4 efsundan bir tanesi random bir şekilde geliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Hani ondan dolayı şansınız varsa iyi özellik vesaire gelir, haberiniz olsun. Bir de şöyle bir şey var. Bu parşömenlerin burada Weapons'ta mobility var. Bu mobility dediğin işte moment speed ekstra işte 4 saniyede bir şey yapıyor, işte yeteneklerinizin şeylerini, yani mobility kısmında full movement speed, hareketlilik vesaire verirken weapons sınıfında ise işte full itemlerinizle alakalı özellik geliyor. Buna göre de parşömenler değişiklik yapıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi böyle bir tablo gelecek. Burada adam atmış 2 tane efsunu ve random bir şekilde gelmiş. Burada weapons, offensive, defensive, ondan sonra mobility, utility diye şeyler var. Bunlar zaten saldırı, defans. Ondan sonra işte şunları da ayakkabıya atıyoruz. Şunları da yüzeye atıyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde ayarlamışlar bu panoyu da. Zaten şöyle bir durum var. Koyduğunuz item silahsa sadece şu ikisi açık oluyor. Biraz şunu bir çekersen aslan parçası. Hmm. Ya bak mesela Weapons'ta kolyede Weapons yok. Bu özellikler açılmış. Eğer buraya çok özür Ulan oruç olunca boğazımız kurudu. İşte buraya örnek veriyorum, silah koydunuz. Sadece şu ikisi açık olur. Zırh koyarsanız bu, bu ve bunlar açık olmaz. Bununla bu açık olur. Ayakkabı koyarsanız bu ikisi açık olur. Yüzük koyarsanız da bu açık olur arkadaşlar. Koyduğunuz iteme göre buradaki şeyler değişkenlik gösteriyor. Bunu söyleyeyim. Burası da bu şekilde. Geldik buraya. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var bu oyunda. Yani sezon 4'te getirdikleri olay. Şöyle biraz ilerleteyim. Heh. Şimdi daha şöyle birazcık daha ilerleteyim. Burası. Şöyle bir durum var. Yani Dünya Kademesi 4'ü açtıktan sonra şansınıza göre şöyle itemler düşebiliyor. Şöyle kırmızı kırmızı olan itemler. Bu itemler ne oluyor? Bunu açıklayayım sizlere. Arkadaşlar şimdi burada oranlar yükseldikten sonra 70'e 84 gelmiş ya bu Dexterity mesela. Buradaki Dexterity de %105'e 126 gelmiş. Bu itemin özelliği ne diyecekseniz şöyle biraz geri geleyim. Bakın burada 1.5x yazıyor. Gördünüz değil mi? Burada 1.5x yazıyor. Bu gelen 74 oran geldi ya. Bunu 1.5'la çarpıyor ve direkt bu oran düşüyor ve en yüksek oranı düşüyor arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde ayarlamışlar. Bu da ekstradan değerli bir item. Hani bunu gerçekten söyleyeyim. Düşer mi? Düşebilir. Niye düşmesin? Hani burada bu şekilde bir farklılık var. Şey anlamayın yani, hani ben şey dedim ya. Şunu durdurayım. Şey dedim ya. Oğlum durduralım dedik. İtemlerin özelliklerini 3 efsuna düşürüp oranlarını yükseltmişler dedim ya. Burada da aynı şekilde oranlar yükselmiş item var. Ama ekstradan böyle, nasıl diyeyim, bir üst kademe bir item daha düşebiliyor. Ve o itemlerin de bazı özellikleri 1.5x kat daha yüksek oranı geliyor. Tamam mı? Bu itemin farkı da bu. Böyle bir şey düşer. Yani özellikle çok iyi olursa mükemmel yani. Daha bir de bunun artı basılmışını düşün. Bunu bu şekilde açıklayayım sizlere. Yani bunu da böyle anlatmış olayım. Bu arada orucum. Ondan dolayı da sesim kötü gelebilir, anlatamayabilirim, konuşamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi buradaki olay. En büyük değişikliklerden biri de itemleri artı 12'ye basıyoruz. Tamam. Mükemmel. Her şey nice. Şöyle bir durum var. İtemi her artı 4'ün de, yani 4, 8, 12, her
3 yükseltme dediğim ya da 3 update dediğim. Gerçi aynı şeyi söyledim. Neyse. Yani artı 4 bastığımız zaman bir iteme o özelliklerden bir tanesi yüksek bir oran geliyor arkadaşlar. Random bir şekilde yüksek oran geliyor. Eğer artı 8'e basarsanız yine aynı şekilde itemin özelliklerinden bir tanesi yine yüksek bir oran gelir. Veyahut örnek veriyorum buna 1120 yaşam gelmiş ya. Yine aynı şekilde buna da o yüksek oran denk gelebilir. Bu 1120 yerine 1500 olabilir şansınıza. Anladınız mı? Her artı 4 her artı 4 artı 4 yükselttiğimizde bu şekilde random bir şekilde itemin özelliği yükseliyor arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi artı 2'ye basmış, 3'e basmış, 4'e bastığında bir tane özellik burada patlamış. Bak 734'e 1004'müş, burada 1120 ile çıkmış direkt. Tamam. Yani bu şekilde de her artı 4 yükseltme yaptığımız zaman bu şekilde özelliklerden biri de yüksek oran gelebiliyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bak adam burada yapmış. Artı 12'ye kadar basmış. Şu ikisine gelmiş. Muhtemelen bir tanesine 2 defa gelmiş. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burası klas, karakterler vesaire. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Bunu söyleyeyim öncelikle. Onu da söylemiş olayım. Ekstradan şuradan görebileceğimiz şurada bir hardcore'umuz var arkadaşlar. Hardcore'da da güncellemeler var. Büyücünün kalkanına güncelleme gelmiş. Burada işte canım 1'e düştüğü zaman otomatik alev kalkanı basıyor. Böyle özellik gelmiş. Ekstradan fazla X-Max onlar falan var arkadaşlar hardcore modunda. Şimdi gelelim Helltite'a. Helltite'ı şöyle siz izlerken ben anlatayım. Arkadaşlar Helltite'da değişiklikleri şöyle göstereyim. Şurada bir kırmızı bar var. Bu kırmızı bar doldukça işte şey çıkıyor. Moblar, elitler çıkıyor zaten bunu geçen videomda söyledim. Moblar, elitler çıkıyor ve endgame'inde de bir boss çıkıyor arkadaşlar. Onu da keserek rahatça item kasabilirsiniz ve korların düşme oranı daha da yükseltmişler. Onu da söylüyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Helltite'ın ekstra bir olayı yok. Yani bir bura var. Tamam. Hani tabii ekstradan farklı itemler düşüyor. Onu da artık ilerleyen zamanda daha detaylı bir şey olduğu zaman mesela şu falan yeni eklenmiş. Biraz geri alayım. Ee, Daha detaylı anlattıkları zaman ben de sizlere daha detaylı bir bilgi videoları çekeceğim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şu eklenmiş mesela. Buna tıklıyorsun işte. Sanırım mob çıkıyor diye biliyorum. Ya da core düşüyordur. İkisinden birisidir. Adam tıklayacak mı bir bakayım. Tıklamadım. Neyse Helltite'ın olayı da bu arkadaşlar. Bu kadar yani Helltite'da böyle. Şimdi geldik boss. Arkadaşlar şu boss'a ben yeni dedim de bazı arkadaşlar abi bu Diablo 2'de var zaten dedi. Öyle bir yorum aldım. Dedim Diablo 4'te yeni. Yani Diablo'nun olay şey arkadaşlar. Diablo 2, 3'teki olan şeyleri Diablo 4'e getiriyorlar. Adamlar farklı bir isimle getiriyor. Mesela şu The Pit'teki gibi. Diablo 3'te de bu olay var. İsmi farklı. Burada da farklı bir isimle getiriyorlar. Anladınız mı? Hani olay bu şekilde. Adamlar böyle yapıyor yani. Neyse bu yeni bosslardan biri işte. Geldik The Pit'e. Arkadaşlar The Pit sizlere şöyle açıklayayım. Bunun şimdi aşamaları var. Zaten çoğu kişi biliyordur. Eski Diablocular bilir. Bunun aşamaları var. Ve her aşamada şöyle şuraya geleyim. Aşama sistemi şöyle arkadaşlar. 1 ila 20, 20 ila 40, 40 ve üstü diye aşaması var bunun. Tamam mı? Ve her aşamada da farklı craft malzemeleri düşüyor. 1 ila 20 aşamada şu Opticite diye bir craft malzemesi düşüyor. 20 ila 40 arasında da Nidhorn diye bir craft düşüyor. Özür dilerim. Ingolit diye craft malzemesi düşüyor. 40 ve üstünde de ise Nidhirron diye craft malzemesi düşüyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde sıralamışlar ve ekstradan ne kadar yüksek aşama boss
Yani şu örnek veriyorum, 40. kademe bir boss'u kestiniz. Ondan da über item atma şansı yüksek oluyor. Hani o şekilde söylediler. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Buranın olayı bu şekilde. Hani bu cidden güzel. The Bit benim hoşuma gitti. Adamlar hani anlattığı bir dinledim. Bu olay benim hoşuma gitti. Niye? E, Metin 2'deki şey gibi, Şeytan Kulesi gibi böyle kademe kademe çıkıyorsun. En sonunda sana ona göre ödüller veriyor. O konuda güzel olmuş Jet gerçekten. Hani bu oyunda tutar. Niye tutmasın? Tutar yani. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Sizin düşünce ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hani bu hoşuma gitti. İnsanlar en azından en yüksek kademeye çıkma gibi hedefleri olur. Veya örnek veriyorum, kıraat malzemelerin bir tanesi yoksa ve 40. kademe çıkması gerekiyorsa o itemi artı basması için mecburi yapması lazım. Bu gerçekten güzel. Gerçekten güzel yani. Ben sevdim bunu yani. The Pit bu şekilde yani. The Pit'in oranında bu ekstra işte soru moru var. Soru cevap var. Bunda ekstra bir şey yok zaten. Soru cevap veriyorlar. Onda soru cevabında özel videosunu isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sezon 4 içerikleri bu kadar arkadaşlar. Ekstradan daha bir şeyler eklerler, yaparlar. Bakalım, yapınca da sizlere bilgisini veririm. Eksik bir şey anlatmış olabilirim. Konuşmamda bir yanlışlık olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü biliyorsunuz orucuz. Biraz yorgun da gözüküyor olabilirim. Kusura bakmayın. Videomuz bu kadardı. Karakterler için de ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Çünkü diğer türlü çok uzun oluyor. Şu anda bile mesela 16 dakika olmuş. Diğer türlü çok uzun bir video olur. Karakterler, klaslar içinde gelen buffları, itemler için gelen özelliklerin hepsini onun için de ayrı bir video yapacağım sizlere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bir abone olursanız gerçekten sevinirim. Hani 2000 aboneye az kaldı. Bir abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Size zahmet bir abone olursanız sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Muhtemelen bunu akşama doğru izleyenler olur iftarını açmadan. Onlara da şimdi hayırlı iftarlar diyelim. Herkese hayırlı iftarlar. Ve akşam saat 8'de nedir lan oyunun ismi? Dragon Dogma 2'ye başlıyoruz arkadaşlar. Buyurun gelin, beraber oyunu keşfedelim, bakalım, yorumlayalım, görelim. Tamam, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.